Merhaba, bugün bir silah incelemesi videosu ile karşınızdayım. Bugün Türkiye'de Fransız ordusu olarak bilinen fakat gerçekte ismi Unique 66 olan Fransız yapımı bir silah ile karşınızdayım. Şimdi isterseniz bu silahı masaya yatıralım. Nasıl sökülüyor, takılıyor ona bakalım. Tabancanın özellikleri nelerdir? Kaç mermi alıyor? İsterseniz beraber inceleyelim. Öncelikle silahı elime alıyorum. Başta da söylediğim gibi Fransız ordusu diye buna bizim taktığımız bir isim var. Normalde yani gerçekte silahın ismi Unique 66. 9 mermi şarjörde, 1 mermi de namluyu alıyor. Yani 10 mermi alıyor ve Fransız yapımı zaten bundan dolayı Fransız ordusu olarak adlandırılmış silah. Eski ve bulunması zor bir silah. Fransız Prenler fabrikasında üretilen bir silahtır. 7.65 mm mermi kullanmaktadır bu silahta. Fransız Prenler fabrikasının 2. Dünya Savaşı'ndan önce ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapmış olduğu modeller vardır. Bu benim elimdeki yani bu Unique 66 modeli 2. Dünya Savaşı sonrasında yapılan silahlardan. Çelikten imal edilmiş çok güçlü ve sert bir tabanca bu. 7.65 mm olmasına rağmen gördüğünüz gibi namlusu tabancanın dışına doğru taşmakta. Yani namlu boyu normal 7.62 tabancalardan daha da uzun. Bu da zaten atış mesafesinin daha uzun olmasını sağlıyor. Zaten bu silahın amacı yakın mesafede savunma atışları yapmak. Sonuçta bir 9 mm silah değil, yani bir saldırı silahı değil. Sadece savunma silahı olarak kullanılan silahlardan. Çok ilginç bir söküm ve takım var. Gördüğünüz gibi namlusu zaten dışarıda olduğunu görüyorsunuz. Bundan dolayı da zaten dediğim gibi çok ilginç bir söküm takımı var. Şimdi isterseniz beraber söküm ve takım işlemine başlayalım. Öncelikle tabancanın sökebilmemiz için ilk şart tabii ki bütün silahlarda olduğu gibi şarjörünün sökülü olması gerekiyor. Şarjörünü sökmek için de şu altta gördüğünüz mandal var. Mandalı geriye doğru çekiyoruz ve şarjörü yukarı, şurada parmağımızla çentikten parmağımızla yukarıya doğru çektiğimizde şarjör yerinden çıkıyor. Tekrar yerine oturttum. Mandalı geriye çektim, şarjör çıktı ve şarjörü çıkartıyorum. Zaten tüm silahlarda genelde sökmek için şarjörün dışarıda olması gerekir. Şarjörü dışarı çıkardıktan sonra başlıyoruz söküme. Öncelikle şu an gördüğünüz gibi tabanca kurulu vaziyette. Şu anda emniyette, şu anda ise tabanca kurulu vaziyette. Yani burada normalde artık çok belli olmuyor. Bayağı bir silinmiş ama burada kırmızı işaret var. Kırmızı her zaman tehlike anlamındadır. Burada ise beyaz işaret olması lazım. Dediğim gibi artık tabanca eski bir silah olduğu için bunlar gözükmüyor. Tabanca şu an emniyette. Emniyetteyken üst sürgüyü geri alıyoruz. Gördüğünüz gibi üst sürgü emniyetteyken geri aldığımızda şuradaki çentiye tekrar göstermek istiyorum. Şuradaki çentiye emniyetteyken emniyet mandalı zaten oturuyor ve tekrar ileri gitmesini önlüyor. İşte sökmek için tabancayı bu pozisyonda geçirmemiz lazım. Daha sonra ise namluyu çevirerek biraz geri alıyoruz. Çevirerek yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit ve ilginç bir söküm var. Namlu da yerinden çıktıktan sonra emniyet mandalını kurtardığımızda sürgü takımı komple ileri geliyor. Gördüğünüz gibi artık emniyet mandalı da yay yükünden kurtuldu ve boşa düştü. Üst sürgü takımını çıkartıyoruz. İcra mili de zaten otomatik olarak geliyor. Tabancanın içine bakalım. Eski bir silah olduğu için bazı yerleri eskimiş, yani üzerinde artık boyalar falan da tabii ki yıpranmış. İşte tabancanın sökümü bu şekilde. Takımına gelirsek yine icra milini şuradaki gördüğünüz kendi boşluğuna yerleştiriyoruz. Daha sonra üst sürgü takımını yerine yerleştiriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz konu icra milinin kendi yuvasına girmesi. Yine bunu komple geriye aldığımızda emniyet mandalı üst sürgünün yukarıda kalmasını, yani geride kalmasını sağlıyor. Burada genelde zorlanılan konu namlunun tekrar yerine yerleştirilmesi. Şimdi bunu yapalım. Namluyu tam olarak şu şekilde oturtmuyoruz. Biraz yan olarak oturtuyoruz. Öncelikle yuvasına oturtuyoruz. Daha sonra çevirerek
mekanizmasına oturtuyoruz. İster namluyu en öne alıp sürgü takımını düşürebilirsiniz. Ya da isterseniz tekrar sökeyim. Az önce namluyu en ileri alıp sürgü takımına oturtmuştum. İsterseniz namluyu sürgü takımına yaslayıp sürgüyü düşürebilirsiniz. Tabanca her halükarda tekrar yerine oturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi çok ilginç bir söküm ve takım var. Tabancanın toplanması da zaten bu şekildeydi. Üzerinde şarjör yokken, emniyetteyken tetik düşmüyor. Emniyetten kurtarıyorum. Gördüğünüz gibi yine tetik düşmüyor. Tetiği düşürebilmemiz için şarjörün takılı olması gerekiyor. Şimdi şarjörü yerine takalım. Ve tetiği düşürelim. Ben tabancalar genelde boştayken tetik düşürmeyi çok sevmiyorum. İğne kırılabilir diye tutarak düşürüyorum. Ancak bu pozisyonda tekrar emniyete alıyorum. Tetiği kuruyorum ve tetik düşmüyor. Emniyetten kurtarıyorum. Tetiğe bastığımda tetik emniyeti devre dışı kalmış oluyor ve bu şekilde tetik düşüyor tabancada. Tetik ağırlığına gelirsem bu tabancanın tetiği çok ağır. Yani yaklaşık olarak 10 kiloya yakın bir tetik ağırlığı var. Bu tabancanın yeni nesil tabancalarda bu zaten 2,5-3 kilo ağırlığındayken bu tabancada 10 kiloya yaklaşmakta. Yani gerçekten çok ağır. Dediğim gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında yani 1945 ile 1955 yılları arasında üretilmiş bir tabanca bu. Gerçekten tetiği bu yüzden biraz ağır. Tabancanın üst yapısı Baretta'ya çok benziyor. Şöyle size tekrardan her açıdan tabancayı göstereyim. Tetik mandalının olduğu yer. Tetiği, etli bir tetiği var. Horozunu tekrar kuralım. Üst tarafı Beretta tabancaları çok andıran bir yapısı var. Ve yine ilginç noktalardan birisi Beretta tabancalarda boş kovanı yukarıdan atarken bu tabancada boş kovan sağ taraftan atılıyor. Berettalarla böyle bir fark olmuş. Normalde Berettalarda hepsi boş kovanlar yukarıda atılıyordu fakat bunda gördüğünüz gibi sağ taraftan atılıyor. Ve isterseniz şimdi biraz da bu tabancayı tartalım. Yani ne kadar kilosu var bir bakalım bu tabancaya. Evet, tartımızı da getirdikten sonra tartma işlemine başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi önce tabancanın şarjörünü çıkartıp tabancanın şarjörsüz halini, bunu da söylemek gerçekten zormuş. Tabancanın şarjörsüz halini tartıyorum. 638 gram şarjörünün yanına koyuyorum. 691 gram oldu. Ve daha önce de söylemiştim bu tabanca 10 mermi alıyor. Yani 9 mermi şarjörüne, 1 mermi de tabancanın namlusuna aldığı için toplam 10 mermi ile beraber tekrar bir tartmak istiyorum tabancayı. Toplam ağırlığı ne kadar olacak diye. Şu şekilde 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Bunların hepsini koyduğumda önümde de kamera olunca tabii bu iş biraz zor oluyor. Evet. 10 mermiyle beraber tabancanın ağırlığı 770 grama kadar yükselmiş oldu. Evet, tabancanın ağırlığını da gördük. Artık yine bunları ortadan kaldırıyorum. Ve tabancanın her haliyle toplayıp tek parça haline getiriyorum. Tabancanın genel özelliklerinde tabancanın sivri bir kabze mahmuzu var. Bu da küçük olan tabancalarda zaten küçük olan tabancaları genelde tutmak zordur. Fakat bu sivri kabze mahmuzu tabancayı hem daha rahat tutmanızı sağlıyor hem de elinizi koruyor. Yani sürgü tabanca ateşi ederken sürgü hareket ettiği için elinizin yukarı gitmesini önlüyor ve elinizi de korumuş oluyor. Tek parçalı ve ahşaptan bir kabzesi var. Görüyorsunuz 1, 2, 3 ve 4 tane vidası var. Kabze tek parçadan oluşuyor. Burada ayrılma yeri yok. Yani iki parça değil, tek parça burası. Ve 4 tane vidayla da tabancaya kabze tutturulmuş oluyor. Normalde bu tabancalarda şurada küçük bir köstek halkası oluyor. Yani bir iple bunu belinize
veya kılıfınıza bağlanıyordu. Eskiden zaten bu eski savaş filmlerinde küçük halkaları görmüşsünüzdür. İple savaş filmlerinde subayların veya işte askerlerin bağladıklarını görmüşsünüzdür. Fakat bunda yok. Çok eskiden kullanılan bir sistemdi. Dediğim gibi tabancanın genel özellikleri bunlar. Tekrar her yönüyle şöyle göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın.